Horobox TV'den herkesi selamlıyoruz ve video incelemelerimize devam ediyoruz. Bugün yine özel bir modelle karşınızdayız. Bulowa'nın Lunar Pilot 50. yıl modelini Burak'la beraber Horobox TV ekranlarında inceleyeceğiz. Ne haber Burak? Teşekkür ederim Serdar. Sen nasılsın? Değişik bir marka yine Bulova. Evet, aynen öyle. Aslında ben bu yeni çıkmış saati inceleyebilme fırsatı bulduğum için çok memnun oldum. Seninle de konuşmuştuk. Özellikle Ersa ailesindeki dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir zaman zarfında Türkiye'ye gerçekten çok sınırlı sayıda gelen adet saatten bir tanesini bize ulaştırdılar inceleme için. Yaklaşık bir haftadan fazladır saat biz de bayağı kurcaladık, eğlendik, çok da sevdik ve hakkında biraz konuşalım istedik. Son dönemde Horobox TV ekranlarında biz farklı markalara da yer vermeye başladık. Bulova da bunlardan bir tanesi. Kısaca aslında Bulova'yı da bir buradan tanıtsak. Tabii. Şimdi şöyle, Bulova aslında 1875 senesine kadar kökleri giden eski bir marka. Bir göçmen tarafından, Joseph Bulova tarafından Amerika'da kuruluyor. Bu kısım önemli çünkü lüks saatçide çok fazla Amerikan markası yok. Bulova da bunlardan ama bir tanesi. Amerika'da kurulmuş çok marka var aslında. Evet, Amerika'da kurulmuş marka da var dediğin gibi. Daha sonra 1923 senesinde Joseph Bulova İsviçre'de Bien'de sadece kol saati üretmek için bir fabrika açarak artık iyice resmen bu işe girmiş oluyor ve saat sektöründe sağlam bir oyuncu olarak yerini alıyor. Daha sonra işte çeşitli inişli çıkışlı bir dönem oluyor. 1960'larda çok popüler oluyor. Daha sonra buraya değineceğiz. Ondan sonra 70'lerde biraz zayıflıyor. 80'lerde kuartz krizi derken 2008'de en son Citizen tarafından satın alınıyor ve şu an hala aslında Amerikan menşeli ve Amerikan DNA'sını koruyacak şekilde Citizen çatısı altında üretimine devam ediyor. Peki markanın Amerika pazarında çok önemli rol oynamasının sebebi de bu köklerine mi dayanıyor? Evet, aslında öyle. Amerikalı bir marka olmasından dolayı Amerika'da çok seviliyor. Bir de bunun dışında Bulova'nın reklam kampanyalarıyla ilgili bazı o döneme için inovatif, yenilikçi çeşitli yaklaşımları var. Mesela 1927 senesinde ilk defa bir radyo spotu yayınlıyor. Saat 8'de bir sinyal sesinin arkasından Bulova'nın markası okunuyor. Evet. Yani saatte 8 olduğunu Bulova'nın o sinyal sesiyle anlıyorsunuz. Yine 1941 senesinde televizyon yayınlarında, televizyonda reklam yapmak serbest bırakıldığında Bulova bu sefer televizyona reklam veriyor. Bunun dışında Amerikan halkı spora çok düşkün. Beyzboldan buz hokeyine, basketboldan futbola pek çok spor müsabakasına ve spor kulübüne sponsor oluyor. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyor. Stadyumlara saatler koyuyor. Bu nedenle Amerikan halkı tarafından çok seviliyor, beğeniliyor ve hala da orada sevilen, tutulan bir marka. Lunar Pilot 50. yıl modelini inceleyeceğiz ama Bulova deyince Accutron ismini de göz ardı etmek olmuyor. Neden bu kadar önemli Accutron Bulova için? Aslında Accutron bir mekanizma çeşidi. Normal balans çarkı yerine bir tuning fork denen titreşim salan bir çatal kullanıyor bu şekilde. Günümüzdeki kuartzların atası. Çok yüksek frekansta titreşen bir çatalla zaman tutma işi yapılıyor ve bunun arkasında bir transistör var. Bu transistör elektronik bir devreyi tetikliyor ve bu devrenin ürettiği sinyal tuning fork dediğimiz o regülasyon organını, düzenleyici organı titreştirerek saati bize söylemesini sağlıyor. Şimdi Lunar Pilot 50. yıl ve limitli diye geçiyor. Bu gerçekten hani bizim bildiğimiz anlamda belli adette üretilmiş tabii. Aynen. 5000 adet üretilen bir saat bu. Dediğim gibi Türkiye'ye çok az geldi ve daha önce yapılan modellerinden de bazı kozmetik farkları var. Mekanik olarak aşağı yukarı aynı olsa da. Bir süredir sen kullanıyorsun saati. Özellikleri hakkında da bize bir şeyler söylersen, ben yine kayışını çok beğendim. Evet. İki farklı materyalin görüntüsü beni çok etkiledi. Aslında iki farklı materyal değil de aynı materyalin farklı işlenişi diye düşünüyorum. Aynen. Nedir saat hakkında genel olarak düşüncelerin? Şimdi öncelikle Lunar Pilot konseptine bir bakmak lazım. Onun da arkasında çok ilginç bir hikaye var. Biraz ona da değinmek isterim. Şimdi bütün saat severlerin aşağı yukarı bildiği üzere ay görevlerinde Omega Speedmaster kullanılıyor. Yani envanterde resmi olarak Speedmaster kullanılacak diye bir şartname var ve bütün astronotlar buna uyuyorlar. Bulova da burun farkıyla diyelim Ay'a çıkacak olan saat yarışmasını kaybetmişti. Ama Bulova NASA ile olan dirsek temasını kaybetmiyor ve saat olarak olmasa da pek çok ölçüm aletini, enstrümanı NASA'ya sağlayarak yaklaşık 50'ye yakın ay görevinde bilfiil yer alıyor marka olarak.
Bu arada saat sağlayamasa bile saat geliştirmeye de bir yandan devam ediyor. Devam ettiği saatleri de prototipleri de NASA'daki personele veriyor kullanmaları için. Yine bir tane kronograf üretiyor ve bu kronografı 1971 senesinde Apollo 15 görevine komuta edecek olan astronot Dave Scott'a veriyor. Scott ilginç bir şekilde saati yanına alıp Apollo 15 görevine 2 saatle gidiyor. İşin daha da ilginç kısmı Ay'a ikinci defa ayak bastığı sırada neden olduğu bilinmese de Omega Speedmaster'ın camı kasasından ayrılıp fırlıyor. Tabii bu durumda hiç panik yapmıyor. Gayet güzel astronot kıyafetinin cebine yerleştirdiği bulovasını alıyor. Moon Buggy dediğimiz küçük arabasına biniyor ve ayın etrafındaki dönüşünü tamamlıyor. Sonra Dave Scott'ın burada kullandığı saat, yani o saat 2015 senesinde bir açık arttırmaya çıkıyor. Yine burada Amerikan halkının tarihine olan sevgisini dile getirmek lazım. Saat 1.625 milyon dolara satılıyor. Astronomik bir rakam, korkunç bir rakam. Ve bu ayda değiştirdiği saat. Evet, aynen öyle. Birden gündeme oturuyor. Tabii bu Bulawa'nın da dikkatini çekiyor. Böyle bir marketinge kimsenin tabii kayıtsız kalması mümkün değil. Bulawa da bundan faydalanıp 2016 senesinde bir reissue yapıyor. O reissue'nun üzerinde ufak tefek kozmetik değişiklikler yapılmış hali şu an elimizde duran 50. yıl. Çünkü 1971-2021 o gayri resmi ay yürüyüşünün 50. senesini kutlamış oluyor bu saat. Evet. Kronograf bir saat. Kronograf. NATO mu diyelim artık, yani NATO tarzında yapılmış bir kayışı var. Diğer özellikleri, yani senin için kullandığın süre içerisinde öne çıkan özellikleri neler? Yani öncelikle saati ben çok severek taktım. Çünkü klasik bir görüntüsü var. Eliptik bir kasası var. Büyük kronograf butonları var. İri bir kurma kolu var. Yani o prototip saatin neredeyse aynısı diyebilirim. Bazı ufak tefek değişiklikler dışında. Titanyum olması, gerçekten büyük bir saat olmasına rağmen kolda çok rahat taşınmasını sağlıyor. Büyük derken saatin çapı 44 mm bu arada. Ve eliptik bir kasa, kısa boynuz aralığı nedeniyle daha da kolunuzda büyük bir çakıl taşı gibi duruyor, öyle söyleyeyim. Tabii titanyumun üzerinde mikro kumlama dediğimiz yüzey tekniği kullanılmış. Bu da saati biraz daha bir tool watch havasına sokuyor. Buradaki en önemli ayırt edici detaylardan bir tanesi de sarı altın tonu aksentlerin, yani bileşenlerin kullanılması. Bezelin etrafında, kurma kolunda, kronograf pusherlarında, kayışın üzerinde kullanılan bir köprüde ve subdial'larda, yani kronograf alt kadranlarında altın tonu var. Bence titanyumla çok yakışmış ve saati hakikaten fark edilir bir saat haline getirmiş. Yani görenlerin gözünü takılıp tekrar baktığı ilginç bir saat olmuş. Tabii kaçırdım bilmiyorum ama caseback'te de aynı detay kullanılmış. Evet, doğru. Şey nedir adı? Caseback'i kaçırmamın nedeni de aslında bahsedeceğimiz ufak tefek şeylerden, kusurlardan biri. Onu da ayrıca değinelim. Anladım. Peki yani bir de tabii biz hep bu teknik detaylardan, saatin özelliklerinden bahsediyoruz ve aslında işin en önemli kısmı da kullandığınız süre içerisinde bilekte size verdiği konfor. Tabii, kesinlikle. Ve hatta konforsuzluk, yani avantajlar ve dezavantajlar. Orada bize söyleyeceklerin neler Burak? Bana göre saat gayet konforlu bir saat. Öncelikle titanyum olması onu büyük kasasından uzaklaştırıyor. Rahat takılabilir bir hale getiriyor. Konforlu oluyor. Aynen öyle. Üzerindeki kayış çok yumuşak bir kayış. Daha yepyeniyken de zaten yumuşaktı. Kullandığımız bir haftalık zaman zarfında da zaten en ufak bir konforla ilgili sıkıntı yaşamadık. Yani ben konfor anlamında saatte herhangi bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Saatle ilgili olarak yani kusur demeyeyim ama kendimce bazen hep sorduğun, değiştirmek istediğin yerler vardır ya, ona cevaben birkaç noktadan bahsedebilirim. Birincisi, saatin 44 mm'lik kasası için bu boynuz açıklığı çok dar kalmış. Yani buna birazcık daha kalın bir kayış bence takılabilirdi. Birinci değinmek istediğim husus bu. İkincisi, saatin üzerinde NATO bir kayış var. NATO tipi bir kayış var. Evet, belki 1971'deki saate gönderme yapıyor olabilir ama bu saatin çok güzel bir arka kapağı var. Gerçekten altın kaplama ve bu özel ay görevini bir şekilde anlatan, taçlandıran. Siz NATO kayışla taktığın zaman arka kapağı göremiyorsunuz. Kapatmış oluyorsun tabii. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında 50 metre su geçirmezlik saatin pilli bir saat olduğunu düşünürsek artık bence birazcık daha yükselebilirdi. Yani günlük koşullarda 50 metre biraz zayıf kalıyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. O da tabii ki prototip saatin üzerinde bir plastik hezalit cam vardı. O hezalit camı andırsın diye bu camı biraz yüksek yapmışlar. Fakat kenarları bombeli değil. Yani yandan gelecek bir darbede çok rahat hasar alabilecek durumda. Biraz fazla yüksek yapılmış. Hani belki bu birazcık daha flash dediğimiz bezel seviyesine yakın olsaydı daha iyi olabilirdi. Ya da kenarlar yuvarlatılabilirdi. Yuvarlatılabilirdi. Aynen öyle. Onun dışında ben saati gerçekten çok beğendim. İçinde modern bir Accutron
kalibre var. Kilohertz değeri olarak orijinalinden birazcık daha düşük olsa da ekütronların ortak özelliği olan hafif bir uğultuyla çalışan ve akarak giden jiroskopik saniye kolu bunda da var. Orada görüyorsun. Görüyorsun, hatta duyuyorsun. Çünkü duyulabilir bir sesi var. Bunu da hesaba katarsak bence o yıllara o prototipe gönderme yapan şık bir reissue olmuş. Evet. Kutuyu da unutmayalım. Bu arada çok güzel bir Evet. kutusu var. Gerçekten limitli bir seri olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Kutuda peki ikinci bir kayış seçeneği var mı? İkinci bir kayış seçeneği yok. Sadece bu kayışla yapmış Bulova. Yalnız kutuda çok hoş bir hatıra parası var. Yine Amerikan kültüründen bir örnek. Amerikalılar çok severler. Ve güzel bir kutusu var. Baktığın zaman renk olarak olsun, malzeme olarak olsun. Bence şık bir prezentasyon olmuş, öyle söyleyeyim. Evet. Ben genel itibariyle beğendim yani. Evet. Burak'cığım teşekkür ediyorum. Ben Güzel teşekkür ve doyurucu ederim. bilgiler için. Herhalde Bulova Lunar Pilot 50. yılın dünyada bulunabilecek en detaylı incelemesini yapmış Muhtemelen buluyoruz. video olarak sanırım öyle. Evet, Haklısın çok yani. teşekkür ediyorum. Horobox'ta farklı ve özel modelleri video incelemelerimizde masaya yatırmaya devam edeceğiz. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere.